Merhaba, ben Necdet Çılgın. Ahşap eserlerin korunması ve onarımı uzmanlık alanımdır. Bu bölümde tarihi evlerde pencere onarımı ve yalıtımı nasıl yapılmalıdır sorusuna yanıt vermeye çalışacağım. Ahşap doğramalardaki çürümelere veya bozulmalara neden olan faktörleri 3 başlık altında değerlendirebiliriz. Bunlardan ilki fiziksel faktörlerdir. Darbeler, iklim koşulları, nem, yağmur, kar, sıcaklık değişimleri, ultraviyole ışınları gibi faktörler ahşap doğramalarda çatlamaya, yarılmaya ya da doğramaların birleşim yerlerinde açılmalara neden olur. İkincisi kimyasal faktörlerdir. Malzemelerin üzerine dökülen asitler erimeye, bazlar yumuşamaya, alkoller ise şişmeye sebep olur. Bunlar doğrama ile pek yüz yüze gelecek unsurlar değildir. Üçüncüsü ise biyolojik faktörlerdir. Bakteriler, mantarlar, böcekler de doğramalarda çürümeye veya bozulmaya neden olurlar. Bakterilerle başlayalım isterseniz. Ağaçlar kesildikten sonra uzun süre su içerisinde bekletilirse bazı bakterilerin saldırısına uğrar. Bakterilerin tahribatı ahşabın taşıma gücünü etkilemez. Ancak şeffaf boya ve vernik uygulamalarının sonunda yüzeyde lekelerin oluşmasına neden olur. Ahşabın yapısını bozmaz ama görüntü bozukluğuna sebep olur. Şimdi mantarlara geçelim. Rutubetli havalarda üremeleri mümkün olduğundan ahşabın kuru kaldığı veya havalandırıldığı sürece üremeleri oluşmaz. Ahşabın nem alması halinde kanallar içinde üreyerek çürümesine, yumuşamasına ve direnç kaybına sebep olurlar. Böceklerden bahsedecek olursak, ahşabın içinde bıraktıkları yumurtalardan çıkan yavrular ahşabı talaş haline getirir. Açtıkları kanallarda süngerimsi ortam oluştururlar. Şimdi doğramanın çürümelerini ve bozulmalarını önlemek için yapılması gerekenleri irdeleyelim. Öncelikle korumadan başlayalım. Birincisi bünyesel yöntem. Bu yöntem bilindiği gibi doğrama yapımına uygun ağaç malzemenin seçimi, kullanım amacına uygun şekilde kurutulması ve uygun işleme yöntemlerine göre üretildikten sonra çeşitli dış etkenlere karşı korunmasıdır. Direnç, çalışma, dayanıklılık, yüzey işlemlerine ve tutkallanmaya karşı uygunluk gibi genel özellikleri göz önünde tutulmalıdır. İkincisi kimyasal yöntem. Emprenye yani ön koruma dediğimiz bu yöntem mantara, böceğe, kurtlanmaya karşı değişik kimyasal maddelerin ahşabın bünyesine emdirilmesi işlemidir. Bu yöntemle ahşabın hizmet ömrü 10 kat artmaktadır. Üçüncüsü mekanik yöntem yani onarım. Uygulama yapılacak yüzey boyalı ya da vernikli ise ham ahşap yüzeye ulaşana kadar kalın zımparayla veya tel fırçayla temizlenmeli. Kabarmış yüzeyler ıspatula veya ıskarpele ile iyice kazınmalı ve zımparalanmalıdır. Ahşap yüzeyindeki yağ, kir ve toz selülozik tinerle silinerek temizlenmelidir. Çatlak ve delik yerler tutkal ve toz talaş karışımı macunla iyice kapatılıp kuruduktan sonra zımparalanarak yüzey düzgün hale getirilmelidir. Sonrasında uygulayacağımız vernik ve boya, koruyucu malzeme fırçayla veya ruloyla uygulanmalıdır. Burada önemli olan uyguladığımız malzemenin ahşabın nefes almasını sağlayacak olmasıdır. Isı yalıtımına gelecek olursak. Isı kaybının nedenlerinden ve bunu önleyici basit tedbirlerden bahsedelim. Yalıtılmamış pencereler ısının yarısının kaybına neden olur. Soğuk havanın içeri girmesinin bir nedeni doğramadaki boşluklar ve çatlaklardır. En ilkel yöntemlerden biri bu boşlukları bezle, pamukla veya bantla kapamaktır. Ancak bunlar bir ölçüde etkilidir. Tek camlı pencerelerde yuvalar pencere macunuyla kapatılır. Macunun düzgün uygulanması ısı korumasına ek olarak ses yalıtımını da sağlar. Günümüzde macunun yerini silikon almıştır. Pencere kasalarının montaj köpüğüyle düzgün bir şekilde sabitlenmesi de ısı yalıtımını etkiler. Günümüzde en etkili ısı yalıtım sistemlerinden biri de bant, kauçuk ve silikon esaslı özel bir malzemedir. Conta, çerçevedeki yuvaya monte edilmiş boru şeklinde bir şerittir. Sonuç olarak uzun ömürlü bir doğrama için yapılması gerekenleri sıralayacak olursak, yaşanılan bölgede doğru ağacı seçmek, bu seçim iklim ve hava koşulları yani rutubet, yağmur, güneş durumu düşünülerek yapılmalıdır. Ahşap doğramayı oluşturmadan önce çürümelere karşı, bozulmalara karşı
ön koruma yani emprenye uygulanmalıdır. Ahşabın nefes almasını sağlayacak koruyucu boya ve vernik uygulanmalıdır. Belirli senelerde kış ayları öncesinde veya bitiminde ahşabın bakımı yapılmalı ve koruyucu cilası yenilenmelidir. Yalıtım için yapılan uygulamalar tekrarlanmalıdır. Umarım bu kısa bilgiler faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkürler.